8 yaşındayken dedem emekli müzik öğretmeni. O zaman bana bir org hediye etmişti doğum günümde. Onun sayesinde böyle ilk bir giriş oldu. Ondan sonra gitara heveslendim ortaokul yıllarında. O zamanlar heavy metal ve rock dalgası olduğu için o tarz müzikler çalıyordum. Sonra da Güzel Sanatlar Lisesi'ne gittim Ankara'ya. Yaklaşık 17 senedir yurt dışındayım. Strasbourg Konservatuvarı'na gittim lisans öğrenimi için. İşte eğitim tamamladıktan sonra kaldım orada. Doğaçlama müzik, deneysel müzik, geleneksel müziklerde dahil olmak üzere birçok farklı çeşitlerde, projelerde çalmaktayım. İğnem düştü yerlere, karıştı gazellere. Balbura diye bir grubumuz var. Strasbourglu bir grup bu. Balbura, Burdur'un Dirmil adlı bir ilçesi var. Oranın eski Likyalı adı. Ben Burdurlu olduğum için bundan yaklaşık 3-4 sene önce Burdur müziklerini, tekiyöresi, türkülerini ve zeybeklerini bu grupla çalmaya başladık. Aslında ben genel anlamda Türkiye'deki geleneksel müziklere çok sonradan, yani yurt dışında yaşamaya başladıktan sonra merak saldım. O şey de oluyor tabii, yani yurt dışına çıktıktan sonra belli bir mesafe giriyor aslında insanın geçmişiyle olan ilişkide bir mesafe oluşuyor ve o mesafenin getirdiği bir avantaj diyeyim, müzikal olarak başka bir şeye dönüşme fırsatı buldu yani. Bu anlamda da daha önceden dinlemiş olduğum müzikleri sonradan farklı bir şekilde aslında yeniden keşfettim, yeniden tanıştım o müziklerle. Zaten yani müzik yaptığımız zaman birçok işte de öyledir zannediyorum. İnsan aslında kendi hikayesini tekrar yazmaya çalışıyor. Daha yaratıcı, en azından özgün bir şekilde bir yol çizmeye çalışıyorsa bunu direkt ben insanın kendi hikayesiyle örtüştüğünü düşünüyorum. Dolayısıyla çok küçüğümden beri dinlemiş olduğum müzikleri burada yaşarken direkt olarak ilgilenmesem de aslında tekrar dinlediğimde ve aktif olarak çalışmaya başladığımda müzikleri aslında çok yakın hissettim tabii kendime. Yani o kadar çok yüzmüşüz ki bu müziklerin içinde. Dinlemiş olduğum müzikler, sevdiğim müzikler ya da hayatıma bir şekilde dokunmuş olan sesler, hatta daha geniş anlamda o doğaçlamada hep yer bulmaya çalıştı. Dolayısıyla doğaçlama müzik yapmaya başladığım andan itibaren aslında farklı müziklere yöneldim bir anlamda da. Bu farklı müziklerden biri de buranın müzikleri oldu ve aslında çok da zengin bir yapısı olduğunu da keşfettim. Yani daha böyle teknik açıdan. Yani aslında yeni müzikle tanışmam beni eski müziğe götürdü. Yani şöyle bir fikirle yola çıkmadım. Geleneksel müziği modernleştirelim. Bundan farklı bir şey yapalım. Bu bir misyon, bir amaç değil. O zaten bize ait bir şey. Biz sevdiğimiz müzikleri çalmaya başladık. Ve nasıl sesler çıkıyorsa orada. Zaten benim kafamda da böyle çok yazılı bir şekilde grubu kurduğum zaman böyle bir fikir yoktu. Yani o fikir senden çıksa da heyecanla bekliyorsun. Bu gruptan acaba nasıl bir şey çıkacak? Çünkü onu kimse bilmiyor. Bir şekilde insanların da aslında hoşuna gidiyor. Yani insanlar her şekilde merak edip ilgi gösteriyorlar ya da bunu istiyorlar. Ama buna imkan bulmak zor oluyor. İlgi meselesi orada artık verilen imkanlara göre de şekil almaya başlıyor. Yani. Fransa'da birçok kere çaldık. Daha Türkiye'de çalamadık. Bizim gibi küçük çapta olan grupların konser vermesi çok zorlaştı. Burdur'dan birçok insan yazıyordu yani bu şekliyle hiç dinlememiş olmalarına rağmen bunu çok hoşlarına gittiklerini söylediler falan. Bu tabii sevindirici oluyor yani bir yankı bulması ama gel gelelim çalamadık Türkiye'de de. Yakamda yine misin, göğsümde düğme misin, aşkından